Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz kardiyoloji uzmanı doçent doktor Mustafa Yolcu. Hocam hoş geldiniz. Çok Hocam hoş teşekkürler. geldiniz. Çok Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun sizler. Sağ olun, çok Bizler deyiz, teşekkürler. sağ olun. Bu sabah daveti için teşekkürler. Ne demek? Rica ederiz. Hocam hemen sorulara başlamak istiyorum. Tabii ki. Kalbin kaç kapağı vardır? Kapaklar nasıl çalışır? Görevleri nelerdir? Şimdi tabii önce kalpten, genel kalbimizden bahsetmek isterim. Kalp 7/24 çalışan, hiç durmadan çalışan bir organ. Tek görevi var. Kendine gelen kanı tüm vücuda pompalamak. Yani bir pompa görevi yapıyor aslında. Tüm vücudun oksijen, besin ihtiyaçlarını karşılayan bir organ. Kalbimizin bizim öncelikle onu söylemem lazım. 2 kulakçı, 2 karıncığı var ve bu kulakçıklar, karıncıklar birbiriyle senkron şekilde kasılmak zorunda. Ve kalbimizde tek yönlü bir akım var. Bu tek yönlü akımın da olmasını sağlayan en önemli yapılar kapakçıklarımız. Kapakçıklar kalp boşluklarının birbirinden ayıran ve kanın düzenli şekilde vücuda iletilmesini sağlayan, kanın birbiriyle karışmasının önüne geçen önemli valf yapıları. Tabii burada ben hastaları anlatırken de özellikle şöyle diyorum. Yani bizim evimizin bir kapısı var. Evin kapısı nasıl açılıp kapanıyor? Tek yönlü. Aynı şekilde bizim de kalbimizde kalbin kulakçıklarıyla karıncıklarını birbirinden ayıran ve kanın tek yönlü iletilmesini sağlayan kapakçıklarımız var. Kapakçıklarımız 4 tane. Bunların 2 tanesi kalbin karıncığıyla kulakçığı arasında bulunuyor. Bir tanesi kalbin karıncığıyla akciğer damarı arasında bulunuyor. Bir diğeri de kalbin karıncığıyla aort dediğimiz şah damar arasında bulunan kapakçıklar. Bunların en çok hani halk arasında da duyuluyor kapakçık kelimesi. En çok duyulanlar aort kapak, mitral kapak ve kalbin sağındaki triküspit kapak. Bir de bizim 4. kapağımız var ki akciğer damarının hemen başlangıcında olan pulmoner kapak dediğimiz akciğer damarıyla kalbin sağ karıncığının arasında olan kapak. Biz tabii bunların hepsiyle ilgili hastalıklar görüyoruz ki dediğim gibi bunların en önemli görevi kanın tek yönlü iletilmesini sağlamak. Yani kalbin karıncığı kasılıyor, karıncığındaki kan ya şah damarına veya akciğer damarına atılıyor. İşte bu atılım sonrası tekrar o kapaklar kapanıyor ki atılan kan tekrar kalbe geri dönmesin. Bu bizim tamamen fizyolojik bir olayımız. Mustafa Hocam, kapak problemleri nelerdir? Şimdi kalbimizin 4 tane kapağı olduğunu söylemiştik. Tabii bunlar yıllar içinde yaşlanabiliyor, yıpranabiliyor veya bunun dışında en sık hani halk arasında da yine duyuyoruz romatizma. Bizim çocukken geçirdiğimiz bu ateşli hastalık, eklemlerin şiştiği romatizma ilerleyen yıllarda kalp kapağını etkileyerek kalp kapağı romatizmasına yol açıyor. Kalp kapağında etkileşim sonucu. Nasıl bizim kendi evimiz ilk kapılar yıllar içinde yıpranıyor. Kalp kapağı da aynı şekilde. Evin kapısı işte yıprandığında hafif böyle bir açılma kapanmada problem varsa yağlıyoruz standart ama çok bozuksa o zaman o kapağı değiştiriyoruz. Çok ciddi bozuluyor. Bizim kapaklarımız da aynen bu şekilde ya romatizmaya bağlı olarak veya yaşlanmaya bağlı olarak yaşlanma süreciyle kapaklarımızda bozukluklar ortaya çıkıyor. Tabii bu bozuklukların farklı türleri var. Bunlardan en önemli, en sık gördüğümüz şeyler kapaklarda daralma ve yetmezlikler. Şimdi bizim kapağımızın kalp kapaklarının mekanik olarak açılıp kapanması lazım ki hem düzgün açılacak hem düzgün kapanacak. Eğer düzgün açılmıyorsa veya düzgün kapanmıyorsa bu eşittir problem. Kapağın düzgün açılmaması yani istediğimiz ölçüde açılmaması, kanın yeterli oradan akamaması bize kapaklarda darlıkla kendini gösteriyor. Veya kapak açılıyor ama bu sefer yeterince kapanamıyor. Kapanamadığı anda kan bu sefer olması gereken boşluktan kalbin diğer boşluğuna geçiyor. Bu da bize kalp kapaklarındaki yetmezlik olarak karşımıza çıkıyor. Peki hocam bu kapak problemlerindeki şikayetler ne oluyor? Tabii kapak problemleri eğer başta bunu da derecelendiriyoruz. Ondan da biraz bahsetmek lazım. Eğer hafif derece bir de kapak problemimiz varsa çok fazla böyle hastalarda şikayet oluşturmuyor. Ama kapağın problemi, kapağın yetmezliği veya darlığı ileri seviyelere taşınmışsa o zaman işte karşımıza hasta ciddi semptomlarla geliyor. Bunların en sık gördüğümüz şey nefes darlığı. Nefes darlığı, çarpıntı. Çarpıntı da hastanın ritminin bozulması kaynaklı. Çünkü bu hastalarda kapaklardan kaynaklı kalbin bir tarafında büyüme ortaya çıkıyor. Büyüme de bize ritim bozukluğuyla kendini gösteriyor. Ritim bozukluğu kaynaklı çarpıntı
Özellikle işte hani az önce söyledim, kanın akması gerekiyor ama bir dirençle karşılaştı. Kan kalbin diğer tarafına akamıyor, o sirkülasyonu sağlayamıyoruz. İşte bu sirkülasyonu sağlayamamak, kanın akışının önünde bir engel olması, bir bariyerin olması veya kan kaçağının kalbin olmaması gereken yere kan kaçağının kalp boşluğuna olması eşittir bizim ciğerlerimizde basınç oluşturarak nefesimizi daraltıyor. Bunun yanında yine aynı şekilde ayaklarımızda, özellikle diz altında ve karında asit dediğimiz sıvı birikmesiyle birlikte ciddi şişliklerle karşımıza çıkıyor. Tabii daha ilerisi, çok daha ilerisinde işte hastanın ciddi kapak patolojileri, ciddi kapak problemleri, karaciğerinde siroza kadar giden, daha farklı sıkıntılarla kendini gösteren çok ağır tablolarla da karşımıza çıkabilmekte. Hocam peki kalp kapak hastalıklarında tedavi yöntemlerimiz neler? Yani ameliyatsız tedavi mümkün mü? Şimdi tabii hani aslında ilk söylediğim şey evin kapısı. Özellikle o örneği veriyorum ben hastalara da. Yani evin kapısı bozulduğunda ne yapıyoruz? Hafif bir şey varsa yağlıyoruz ama ciddi bozukluk varsa ne yapıyorsunuz? Çıkarıyorsunuz, yerine yenisini koyuyorsunuz. Bizim de kalp kapağımız tamamen mekanik bir yapı. Tamamen mekanik bir yapı. Eğer kalp kapağımızda ciddi problem varsa bu durumda mutlaka hastanın şikayetleri de varsa müdahale gerekiyor. Müdahalenin iki yolu var. Bir, ameliyat dediğimiz açık kalp cerrahisiyle yapılan, işte cerrah, kalp damar cerrahı da o süreçte devreye giriyor. Kalp damar cerrahının açık olarak yaptığı kapağı görüyor. Eskiyi çıkarıp yeni koyduğu açık kalp cerrahisi yöntemleri var. Ki bunlar çok uzun süredir güvenle uygulanan tedavi yöntemleri. Bir de artık bizim yaklaşık bir 10 yıllık, 15 yıllık süreçte gelişmiş ve uyguluyor olduğumuz kasıktan kapak tamiri veya kapak değişim işlemleri var. Tabii bunlar her endikasyonda, her hastada bizim anjiyo yöntemiyle kapak yapma gibi bir şansımız yok. Ancak belli durumlarda kasıktan bu dediğimiz işte kapağın değiştirilmesi veya mandallama sistemiyle tedavi yapabiliyoruz. Şimdi aort kapaktan bahsetmiştik. Hani artık çok sık bunlar halk arasında ve medyada bilinir hale geldiği için çok rahat söyleyebiliyorum. Aort kapağın darlığı veya yetmezliği, yani aort kapağınız açılmıyor. Ki özellikle ileri yaşlardaki hastalar için kapak açılmıyor, yaşlanmaya bağlı bir süreç oldu. Artık kapağımız düzgün çalışmıyor, hastanın nefes darlığı var. İşte biz o hastalarda kasıktan girerek özel yöntemlerle kapağı değiştirebiliyoruz. Herhangi bir kesi vesaire olmadan. Veya mitral kapaktaki problemlerimiz. Mitral kapaktaki problemlerin de iki türü var. Hem darlığımız var hem mitral yetmezliğimiz var. Şimdi mitral darlığı dediğimiz şey özellikle romatizmadan gördüğümüz hastalık. Hastanın çocukken, küçük yaşta işte 10-15 yaşlar arasında romatizma geçiriyor. Orada geçirdiği romatizmadan ortaya çıkan antikorlar dediğimiz vücudun salgıladığı belli maddeler, vücutta üretilen belli maddeler kapağa zarar veriyor. Bize darlık olarak ortaya çıkıyor. Mitral darlığı gibi durumlarda veya akciğer damarının darlığı gibi durumlarda yine kasıktan giriyoruz. Orada balon işlemi yaparak balonla bir nevi açıyoruz. Yani kapanmış, açılmayan bir kapının içinde bir balon şişirdiğimiz anda, genişlettiğimiz anda tekrar kapak vücudun kendi kapağı herhangi bir değişim olmadan görevini yapıyor. Veya kapakçığın normalde böyle kapanması gereken kapak açık kaldığı anda biz buna kasıktan girerek bu iki tane açık kalan yeri özel mandallama yöntemi var. Klip olarak nitelendirdiğimiz kliplerle mandal yöntemiyle tutuyoruz. Mandal yöntemiyle tuttuğumuz anda da kapanmayan kapak bir arada tutulduğu için kapağın kaçak yapmasını, yani kapağın yetmezliğini tedavi etmiş oluyoruz. Bunlar dediğim gibi son 10-15 yılda geliştirilen çok ciddi tedavi yöntemleri ve hastaların çok ciddi fayda gördüğü yöntemler. Hem klip dediğim mandallama yöntemi hem de aort kapaktaki o TAVI olarak adlandırdığımız transaortik aortadan girerek kapak yerleştirilme tedavileri. Bunlar hasta için çok büyük konfora sahip işlemler. Yani çünkü açık cerrahi dediğinizde açık cerrahi her şekilde hastanın göğüs kafesinin veya meme altından işte küçük kesiler var artık. Bir şekilde anestezi aldığı, ciddi anestezi aldığı ve kesisinin olduğu çok büyük cerrahi. Çünkü kalp cerrahisinde kalp durdurularak yapılan bir işlem. Biliyorsunuz sonuçta ameliyat sırasında kalp durduruluyor. Durdurulduktan sonra kapak açılıyor, görülüyor. Ağır sonuç olarak bir cerrahi işlem. Ama bizim kapak yaptığımız, bizim müdahale edebildiğimiz işlemler anjiyo benzeri yöntemlerle çok daha hastanın hızlı iyileşmesini sağlayan, hastanede kalışın bir problem olmazsa, çünkü bu işlerinde çok düşük de olsa komplikasyon oranları var. Herhangi bir problem olmazsa bir gece hastanede tutup taburcu ettiğimiz
herhangi bir dikişin olmadığı, herhangi bir kesinin olmadığı, hastanın konforunu da sağladığımız önemli işlemler. Konforlu bir işlem yani. Evet. Yani ameliyat sonrası sosyal hayatına kısa sürede dönebiliyor değil mi? İşlem Yani sonrası biz bunu ameliyat demiyoruz. Bizim Ya öyle yaptığımızda değil. cerrahların Evet, yaptığı ameliyatı tamam. bizimki Tamam. girişimsel işlemler Evet. olarak tanımlıyoruz. Kesinlikle hasta 2-3 gün sonra kendi işine dönebiliyor. Çok rahatlıkla kendi işini yapabiliyor. Tabii de şunu söylemek lazım. Kalp kapakları az önce söyledim. Kalbi büyüten önemli hastalıklardan. Kalbimiz büyüdüğünde, böyle bir durumda, kapak hastalığında kalbimiz büyüdüğü anda ameliyatımızın da riski artıyor. Çünkü kalbin bir çalışma gücü var. Çalışma gücü normalde işte ejeksiyon fraksiyonu dediğimiz pompalama gücü. Bizlerde %50'nin üstüdür. 50'nin üstüyse biz bunu normal olarak tanımlıyoruz. Eğer 50'nin altına inmişse artık kalp yetmezliğinden bahsediyoruz. Eko ile buna karar veriyoruz. Ekokardiyografi ile karar verdiğimiz bir ölçüm metodu. 40-50 arasındaysa bu değer hafif kalp yetmezliğinden bahsediyoruz. 30'un altına inmişse ağır kalp yetmezliği diyoruz. Ve 30'un altında maalesef çok sayıda hastamız var. Bu hastaların 30'un altına düştüğü anda açık cerrahisi çok riskli. Çünkü hastanın kalbini durduruyorsunuz, durdurularak yapılan bir işlem çok riskli hale geliyor. O yüzden bu hastalarda çok daha güvenli şekilde, çok daha rahat şekilde hastanın konforunu sağlayarak hastanın rahat nefes almasına, hastanın daha iyi olmasına sebep olabiliyoruz. hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir teşekkürler. sohbet Çok oldu. değerli bilgiler. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz kardiyoloji uzmanı doçent doktor Mustafa Yolcu'ydu. Kendisiyle kalbin kapakları hakkında, tedavileri hakkında bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.